Merhaba. Karakter Movement serimize 3. videomuz ile devam ediyoruz. İkinci bölümün görevleriyle başlayalım hemen. Neydi bu görevler? Input vektörümüz bir birimlik vektör müydü? Onu kontrol edecektik. Diğeri de input gelmediği zaman karakterimiz başlangıç yönüne dönüyordu. Hemen çözümüne bakalım. Bu arada benim çözümlerim en doğru yöntem olmayabilir. Önerileriniz varsa lütfen paylaşın. Hepimiz öğrenelim. Şimdi ben burada tek bir hamlede her iki sorunu da çözmeyi düşündüm. Update içerisinde input vektörü okuduktan sonra bu vektörün 0 olup olmadığını, yani WASD tuşlarına basıyor muyum, basmıyor muyum, onun kontrolünü yapıyorum. Basmıyorsam hızımı 0'a eşitliyorum ve return yaparak kalan metotları çağırmadan update'i başa döndürüyorum. Eğer basıyorsam input vektörü normalize ediyorum ve kalan metotları çağırıyorum. Evet, testimizi yaptıktan sonra rigid body ile movement'a başlayabiliriz. Hemen script'imizi yaratalım. Layer movement script'ini olduğu gibi kopyalayıp buraya yapıştırıyorum şimdi. İlk olarak karakter controller'ı siliyorum. Yerine rigid body ekliyorum. Biliyorsunuz rigid body hesaplamalarında fixed update kullanıyoruz. Apply movement'ta move metodu yerine rigid body'nin move position'ı kullanacağım. Bu metot da bize girdiğimiz değere götürüyor. Yeni konumumuzu da şu şekilde hesaplıyoruz. Mevcut konum artı yer değiştirme vektörü, yani move velocity çarpı fixed delta time. Hemen yeri gelmişken şunu da göstereyim. Required component attribute'unu da gösterelim. Bu script'i kullanmak için bir rigid body'ye ihtiyacım var diyorum aslında. Burada bir ara verelim. Rigid body'nin özelliklerine bakalım isterseniz. Şimdi ilk seçeneğimiz fizik simülasyonlarının önemli bir parçası olan kütle. Daha yüksek kütlenin nesneler, daha düşük kütlenin nesneleri daha çok itecektir. Daha fazla kuvvet uygulayacaktır. Ama bu demek değil ki daha yüksek kütlenin nesneler daha çabuk düşer. Hayır, öyle bir şey yok. Bunun nedeni de yer çekiminin vücudun kütlesinden bağımsız olmasıdır. Tabii sürtünmesiz bir ortam için konuşuyorum. Ki Unity'de default olarak sürtünme bulunmaz. Bir sonraki özelliğimiz linear ve angular damping. Yani sürtünme katsayıları da diyebiliriz aslında bunlara. Bu değerleri arttırırsak karakterimiz veya game object'imiz yavaşlar. Linear damping doğrusal yönde etki eder. Örneğin serbest düşme. Angular'da, Angular'da açısal olarak etki eder. Mesela dönen kürelerden angular dampingi yüksek olan daha çabuk yavaşlar. Otomatik center of mass seçili ise objenin merkezi collider'a göre hesaplanır. Yani collider'ın merkezi neresi ise objenin de merkezi orası oluyor. Değilse girilen vektörü merkez olarak kabul eder. Otomatik tensör seçili ise atalet veya eylemsizlik tensörünü ve tensör dönüşünü fizik sisteminin hesaplamasına izin veririz. Peki nedir bu tensör ve tensör dönüşü? Eylemsizlik tensörü aslında
Kütle gibi bir rigid body'yi hareket ettirmek için ne kadar kuvvet veya ne kadar tork gerektiğini tanımlar. Ancak biliyorsunuz kütle doğrusal harekete etki ederken eylemsizlik tensörü de dönme hareketini etkiler. Şimdi A tuşuna bastığımda Y ekseninde 50 tork uygulayan bir script'im var. Play moda geçip bu script'i deneyelim. Şimdi A tuşuna basıyorum. Küpün nasıl davrandığına bakalım. Otomatik tensörü kaldıralım şimdi. Inertia tensörü ne kadar arttırırsak o eksendeki dönüşümüzde daha fazla tork gerektirecektir. Yani daha zor dönecektir. Sanki objemizin içerisinde sabit duran ama homojen olmayan fazladan bir ağırlık varmış gibi düşünün. Bu ağırlık neye neden olacaktır? Homojen olmadığı için bazı eksenlerde dönüşü zorlaştıracaktır. Bu durumu simüle edebilmek için bu kısmında değişiklikler yapabiliyoruz. Y ekseninde de 50 yapıyorum inertia tensörü. Gördüğünüz gibi daha zor dönüyor bu eksende. Tensor rotation'da hani dedik ya objemizin içerisinde bir ağırlık varmış gibi düşünün diye. Şimdi ise o ağırlığın sabit durmadığını, o ağırlığın da objenin içinde hareket ettiğini düşünelim. Yani objemiz game object döndükçe içindeki ağırlık da dönecek. O içindeki ağırlık dönünce bu sefer tekrar game object'e etki edecek. O şekilde düşünelim. Buraya girdiğimiz rotation'da objemizin içindeki ağırlığın dönebileceği yön gibi düşünelim. Sırada Use Gravity seçeneği var. Bu da fizik motorunun yer çekimini uygulayıp uygulamamasını sağlar. İskinematik seçili ise fizik motoru objeye etki etmez, kuvvet uygulamaz veya yer çekimi etki etmez. Interpolate seçeneği ise karakterde fizik motoru kaynaklı titremeler oluyorsa karakterin pozisyonunu ve yönünü yumuşatmak için burayı düzeltebiliriz. Bunu da iki şekilde yapabiliyoruz. Interpolate yani önceki iki fizik update'ini referans alarak şu anki frame'de pozisyonu ve yönü hesaplar. Biraz karışık oldu biliyorum ama başka da bir açıklaması yok galiba bunun. Extrapolate ise bir önceki fizik update'ini referans alıyor ve bir sonraki frame'de olabilecek pozisyonu ve yönü tahmin ederek uygulamaya çalışıyor. Bunu simüle edemiyorum çünkü bu durum genelde build'e alınmış oyunlarda gerçekleşiyor. Collision Detection'a geldiğimizde burası da çok önemli bir nokta. Fizik sisteminin çarpışmaları nasıl tespit edeceğini belirliyoruz burada aslında. Bazen collider'ların birbiri içerisinden geçtiğini görmüşüzdür. İşte düzeltmemiz gereken yer burası. Hemen gösterelim. Küçük olan obje zeminin collider'ından geçiyor gördüğünüz gibi. Hemen bu discrete continuous yapıp tekrar deneyelim. Şimdi discrete ne zaman seçeceğiz bunu? Hızlı çarpışmaların olmadığı senaryolarda bunu kullanabiliriz. Continuous'u hızlı çarpışmaların statik collider'larla yani rigid body'si olmayan bir game object'te kullanabiliriz bunu. Continuous Dynamic bütün collider'larla olan senaryolarda kullanılabilir. Sadece discrete olarak seçilmiş rigid body'ler hariç. Continuous Speculative ise bütün collider'larla kullanılabilir ama çarpışma doğruluğunun çok önemli olmadığı durumlarda kullanacağız bunları. Bu seçeneklerin her birinin CPU tarafında bir maliyeti var tabii ki arkadaşlar. Düşükten yükseğe doğru sayacak olacaksak en düşüğü discrete, ondan sonra speculative, ondan sonra continuous, son olarak da continuous dynamic geliyor. Constraints'te ise seçilen eksende hareketi veya dönüşü kısıtlayabiliyoruz. Layer Overrides kısmında çarpışma karışıklıklarını önlemek adına öncelik verdiğimiz, katmanları dahil ettiğimiz veya hariç tuttuğumuz kısım. Evet, rigid body özellikleri bu kadardı. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapmıştık en son? Rigid body movement script'imizi yazmıştık. Şimdi play moda geçelim. Evet, enteresan şeyler oluyor.
Karakterimiz burnunun üzerinde hareket ediyor. Neden? Çünkü kolaylarımız yok. Sadece burnumuzda kolaydır var. Hemen düzeltelim. Karakterimize kapsül kolaydır ekleyelim. Y ekseninde de bunu bir birim yukarı alalım. Olması gerektiği gibi çalışmadı. Bakalım neden? Kapsül kolaylığının yüksekliğini ayarlamamışız arkadaşlar. Onu da 2 yapıyoruz. Gayet güzel derken karakterimiz patates çuvalı gibi düşüyor. Güzel. Script içerisinde freeze rotation'ın true yapacağım. Böylece fizik motorun dönüşlerimi hesaplamasın diyorum aslında burada. Şimdilik sorun görünmüyor. Toparlayalım. Ne yaptık? Play movement script'ini kopyaladık. Rigid body movement içine yapıştırdık. Aynı değişkenleri kullandık. Get direction, calculate movement, calculate position metotlarını olduğu gibi kullandık. Hiçbir değişiklik yapmadan. Apply movement ve apply position metotlarını kullandık. Ama rigid body'ye göre uyarladık. Şimdi geçen videoda ilk binamızı yapmıştık hatırlarsanız player movement. Onun bir ahşap bina olduğunu varsayalım. O binada ne yaptık? Odalarımızı böldük. Ee, Elektrik tesisatımızı çekmiştik. Sonra dedik ki çok beğendik biz bu binayı, bir de aynı binanın beton olanını yapalım dedik. Yani rigid body movement'ı yapalım dedik aslında. Ama bunu yaparken de temiz kod yazma ihlali yaptık aslında. Don't repeat yourself. Kodlarımız tekrarladı fazlasıyla. Bunu bir şekilde aşmamız lazım. Nasıl açacağız? Öncelikle bir mimari projesi çıkartmamız gerekiyordu. Biz ne yaptık? Çıkartmadık. Bu mimari projemizde nasıl yapacağız? Abstract class'ları kullanacağız. Şimdi hemen bir abstract movement base class'ımı yaratalım. İki class'ta da birebir aynı olan yerleri kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Birebir aynı olan kısımları taşıdık. Yani projemize not düştük. Dedik ki bu odalar birebir aynı olacak. Ahşap binada da, beton binada da. Odaların duvar rengi, ebatları her iki binada da aynı olacak dedik. Sırada işlevi aynı olup yöntemi farklı olan apply metotlarımız vardı. Onları ekleyelim. Ama bunları eklerken abstrak olarak ekleyeceğim. Bu şekilde yaparak da projede şöyle bir not düşmüş olacağız. Mesela apply movement bir banyo olsun. Şimdi demiş oluyoruz ki projede her iki binada da banyo olacak. Yani apply movement e, metodum olacak. Ama ben sana hiçbir detay vermiyorum. Duvar rengi mavi de olabilir, beyaz da olabilir. Buna bina yapılırken karar vereceğiz diye not düşüyorum projeye. Şimdi abstract metotları private olarak ekleyemiyoruz. Public de yapmak istemiyorum. Kapsüllememi bozmak istemiyorum. Ne yapacağım o zaman? Protected yapıyoruz. Böylece diyoruz ki alt sınıflar bu metotlara ulaşabilsin ama başkası ulaşamazsın diyorum. Aynı şekilde apply rotation'ı da ekleyelim. Son olarak da update movement metodu oluşturalım ve diğer sınıflardaki update ve fixed update içerisinde kullandığım kısımları buraya ekliyorum. Şimdi sıra geldi mimari projemizi uygulamaya. Player movement script'ime geldim.
Öncelikle abstract sınıfıma koyduğum ve her iki script'te de aynı olan yerleri buradan siliyorum. Çünkü miras aldığım sınıfta zaten bunlar var. Movement Base sınıfıma ekliyorum. Evet, uyarımız var. Diyor ki miras alınan abstract sınıfta abstract metotlar implement edilmemiş diyor. Neydi o metotlar? Apply metotlarımızdı onlar. Yani diyor ki mimari projede bana bu odaların detaylarını vermemişsin diyor. Bu detayları burada belirtmen lazım. Aslında burada var, silmemiştim. Ama kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Çünkü abstract metotları override etmemiz gerek. Yani bu metodu miras aldın, içi boş, içini doldur diyor bize. Biz de hemen yazalım. Değişkenlerimden de hata geliyor. Çünkü hepsi private şu an. Ne demiştik? Alt sınıfların bu değişkenlere ulaşabilmesi için protected yapmamız gerekiyor bunları. Update movement metodumuzu da update içerisinde çağıralım. Buraya karakter controller için de required component attribute'unu ekleyelim. Ve rigid body movement'a geçelim. Ya da vazgeçtim arkadaşım. Burayı size bırakıyorum. Ödev olarak verelim burayı. Şimdi deneyelim bakalım. Yaptığımız işlemler doğru muymuş? Öncelikle şunları bir silelim. Bakın required component olduğu için silemedim rigid body'yi. Önce script'i silmem lazım. Player movement script'imi ekliyorum. Gördüğünüz gibi yine rigid body, required component sayesinde karakter controller kendi kendine eklendi. Referansımızı da alalım ve çalıştıralım. Sonuç olarak neler yaptık? Binalarımız için bir proje çizdik. Yani abstraction yaptık. Çizdiğimiz bu planı kullandık. Yani inheritance yapmış olduk. Son olarak da override metotlar kullandık. Yani polymorphism kullanmış olduk arkadaşlar. Videomuzun sonunda ödevimize bakalım hemen. Gerçi zaten söylemiştik. Rigid Body Movement script'ini tamamlayacağız. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz karakteri hareket ettirmek için transform'u da kullanabiliyoruz. Bu seride yer vermeyeceğim. Ama siz de bunu çelik bina olarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Transform Movement yani çelik bina. Bir deneyin bakalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.